Şimdi burada 3D pen yardımıyla sargı telimizin oluşturacağı tabanı özel bir çizim yardımıyla kasnağını oluşturacağım. Sonra sargı telini bu kasnağa ona göre özel olarak yerleştireceğim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yaptığım sarım bu şekilde. Fakat öncelikle anakart devresini tamamlamak istiyorum. Onu tamamlayıp bunu kullanacağım. Daha sonra kafamda birkaç tane daha değişiklik var. Ve bu değişiklikle manyetik alanın büyüklüğünü, menzilini etkileyecek farklı sarım türleri de var kafamda. Bunları uygulayacağım. Hangisi en verimli, en etkili olursa onu entegre edeceğim üstüne. Şimdilik bu kadar.
Öncelikle şöyle göstereyim. Bu kağıtta paylaşacağım soketlerin girişleri çok net bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Buna göre buradaki Arduino Uno üzerindeki yerleştirmesini yapacaksınız. Ben yaptım. O daha önceki videosu kısmında çektiğim kısımları ve sıcak silikon yardımıyla buraları durması için sabitledim. Sonra elimde gördüğünüz gibi selfie çubuğu vardı. Selfie çubuğunu daha önceki parçalardan atmadım. Gerekli olabileceğini düşündüğüm bu bir çerçeve arkalığıydı. Bunu buraya monteledim. Şuraya 3D penle bir vida yaptım. Siz elinizdeki somunlarla yapabilirsiniz bunu. Bu şekilde sarmış olduğum bobinaj telini. Yani sıkıntısız çalışıyordu arkadaşlar az önce. Sadece şimdi LED'i çalışmıyor. Belki ters bağlanmış olabilir. Ona bir bakacağım nedir problemi diye. Onun dışında şimdilik bir sıkıntısı yok. Şöyle küçük bir kartondan bir kap yaptım arkadaşlar. Elimde bulamadım yani plastikten. Ama bu da iş görür yani, bantladım. Şimdi şuradaki kırmızı ışık kısmı yanmıyordu. Bağlantıyı ters yapmışım. Onu düzelttim. Bir de anahtar koyacağım. Şimdi lehim makinesinin ısınmasını bekliyorum. Şöyle göstereyim. Kutulanma işlemi bitti arkadaşlar sisteme. Ne yaptım? Şuraya bir anahtar yerleştirdim. Daha sonra LED'ini buradan dışarı çıkardım. Buzzer'ını çıkardım dışarı. Daha çok ses duyulsun diye. İçine bir tane 9 voltluk pil yerleştirdim. Ve anakartın şeyini yükledim. Bilgilerini yükledim. Bunu yüklemek için ne yapmanız gerekiyor? Arduino sayfasına girerekten Arduino'nun sürümünü indirmeniz gerekiyor, driver'ına. İndirdikten sonra ilk gelen sayfadaki yazıların komple Ctrl A yaparaktan tümünü seçin ve deletleyin, silin. Daha sonrasında var olan kodları kopyala yapıştır şeklinde koyun ve ileri tuşuna basın. Tabi bu süre içerisinde bu da USB'ye, bilgisayara bağlı olmuş olacak. Sonra tamamlandı diyecek ve bitecek işlem. Şimdi arkadaşlar geçici olarak şurada gördüğünüz gibi bir cırt cırt kelepçe attım. Daha sonra bunu sabitleyeceğim burasına tabii ki de. Şimdi ben az önce çalıştırdım ama bu kadar hassas bir ölçüm yapacağını yani hiç aklıma da gelmiyor işin açıkçası. Çünkü zemine yaklaştırdığımda ötmeye başlıyor. Yani ben de acaba dedim cihaz mı bozuk falan gibisinden. Sonra başka odalara gittim. Biraz mesafeyi yukarı kaldırdım. Susuyor. Yaklaştırıyorum, ötüyor. Yani betonun içindeki demiri algılayacağını pek düşünmüyorum yani. Pek bu mantıklı bir gibi gelmedi işin açıkçası bana. Tabii şurada cırt cırt kelepçesi olmasından dolayı biraz kayma yapıyor. Onu göz ardı edin. Şimdi ben makineyi açıyorum arkadaşlar. Tek elle yapınca biraz sıkıntı. Evet. Makine çalıştı. Şu kablolarını da. Bunları hep sabitleyeceğim. Şurada karşıda masanın metal bakın kısmı var. Yani bu laminat parkenin içindeki betondaki demiri algılıyor olma ihtimali var mı yani? Bence yok. Bu şekilde yaklaştırıyor. Şöyle devam edeyim mesela. Bu şekilde. Şurada elektrik kablosu var karşıda. Yani yaklaşık olarak şöyle göstereyim. Buradan algılıyor şeyi. Vantilatörü. Arasında ortalama bir 20-25 santim civarında mesafe var.
Yaklaşık bir 20 santim var kapıyla arasında. Kalorifer peteğine bakalım. Kalorifer peteğiyle bayağı var. 70 santim civarında. Hareket etmediğinizde susuyor arkadaşlar. Şu anda kalorifer peteği ile arasında bir 50 santim civarında bir mesafe var. Yaklaştırıyorum. Koltuğu ortalama olarak bir 20 santimden algılıyor. Şimdi bu matın üzerinde şeyi var. Metresi var. Makası şimdi yaklaştıracağım arkadaşlar. Yaklaştırma mesafesindeki ölçüm, yani bana çok hassasmış gibi geldi. Her şeyi ötüyor. Diğer odaya gittiğimde ötme tamamen kesiliyor. Ama elimde telefonla yaklaştığım anda ötmeye başlıyor, yani işin açıkçası. Şu mesafeden ötüyor yani. Şimdi ben yaklaştırıyorum şimdi makası. Biraz mesafeli durayım diyeceğim ama bir sussun. Tam şu mesafe. Kaç? 35 santim. Bir daha yaklaştıralım. Kaç? 39. Bir daha yaklaştıralım. Kaç? 27. Bir daha yaklaştıralım. Bu sefer 45'in olduğu yerden algıladı. Biraz bekleyelim, periyodik olarak ötüyor diyenler olabilir. Yaklaştırayım şimdi makası. Burası 43 santimin olduğu yer. Hemen ardından yaklaştırıyorum. 34 santimin olduğu yer. Ötme bitsin, hemen yaklaştırayım. ...25 santimin olduğu yer. Hemen. Evet arkadaşlar, böylelikle bir projenin daha sonuna gelmiş olduk. Vallahi bilmiyorum, yani bu kadar hassas olacağını düşünmüyorum ama evin içerisinde de her noktada metal eşyalar var. Bunu bir doğaya çıkaraktan bir test etmek lazım. Eğer yine aynı şekilde sinyal vermeye devam ediyorsa biraz ince ayar yapılması gerekecektir mutlaka. Vallahi gördüğünüz gibi işte, yani yaklaşık olarak kuş kafesini yaklaşık bir 30 santim uzaklıktan çekiyor metal objeleri. Makası gördünüz aynı şekilde. Dediğim gibi tekrardan bir doğaya çıkıp madenin olmadığı bir yerde biraz daha test etmek gerekiyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerle tekrar görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.